Yani Bu arada biz geçen ay 3500 mü harcadık? 3300 mü ne harcadık? Geçen ay. 1000 dolar. Evet. Ne yaptınız? Su yapacağız. ama bir sürü şey almışsınız. Şampanya mı Aldı. Şampanya. Istakoz yiyip şampanya açtırdı Her Ömer'e. gece. Senin var. Şimdi bazı arkadaşlar Siemens gibi, Honeywell gibi, Alapala gibi büyük holdinglerde çalıştıkları için bütçelerini ona göre ayarlıyorlar. Hop 1000 dolarlık su yapıcı parçası. Ben yamadım su yapıcıyı. Çalışıyor kardeşim. Niye 1000 dolar verdik o parçalara? Çalışan su yapıcıya niye 1000 dolar verdik? Yani bir açıklaması Teknenin yok. deposu Bizim doğru. niye Yani şuursuzca bizim- para harcadığımızın hiçbir açıklaması yok yani. Ya arkadaşım zaten para dediğin harcamak için. Yani Ama yani şu önemli olan kelimesi mantıklı orada- yere mi harcıyorsun paranı? Önemli olan o bence yani. Parayı ne yapacaksın? Harcamadan duramazsın ki parayı yani. Mecbur harcayacaksın ama mantıklı mı harcıyorsun? Harcadığın paraya acıyor musun? Acımıyor musun? Bak 3 gündür biz burada değil mi tamiratlarla uğraşıyoruz değil mi Deniz? Aynen öyle. Şu kıştan takmayı götürseydik şurada bir ustaya tamam mı? Aynı işi yapacaktı. Belki de 300 dolar diyecekti. En az da derdi 300 dolar bence. Derdi. Deniz Usta'ya getir. Ne oldu şimdi? Bir 300 tane. dolar. Yok. 100 dolar. Yok. Ne? Vallahi 300 dolar yapardı ben sana söyleyeyim. Ama bunları hiç görmüyorsunuz küçük hanım siz. 300 dolar kazandırmışız biz size. Elektrikli vinciniz olsun, baş pervaneniz olsun, baş pervane akünüz olsun. Bunlara para harcadınız Yani mı? bizim çok para harcamamızın sebebi o zaman teknenin sürekli daha bozuluyor bunlara da para olması mı? harcasaydın sen 5000 dolarlık olurdun bu ay. İşte onu soruyorum. Yani bizim bu kadar çok para harcamamızın sebebi o zaman teknede sürekli arıza olması. Daha Herkesin yeni bir tekneye mi teknesinde oluyor ihtiyacınız ya. var? Daha yeni bir Ya tekne daha mi? yeni bir tekne almalısınız belki. Daha yeni değil de daha fabrikasyon bir tekne almalıyız bence. Oo. Aynısını ben de yapacağım. Kompakt, her şeyi belli. Yani garantisi var her şeyin. Yola çıktığımızdan beri bize en çok sorulan sorulardan biri aylık ne kadar bütçeniz var, ne kadar para harcıyorsunuz? Ve bizim bu konuyla ilgili bir video yapmaya asla elimiz gitmedi. Çünkü hedeflediğimiz bütçeyi hiçbir ay tutturamadık. Ta ki geçen aya kadar. Tekneyle seyahatte nasıl bütçe yapılması gerektiğine dair yazılmış bir sürü kitap var. Ayrıca bir sürü Türk denizci var zaten halihazırda tanıdığımız, Türkiye'de görüştüğümüz, konuştuğumuz. Onlardan da aldığımız bilgiler var ve buna göre bir bütçe belirledik. Ama maalesef hiçbir zaman bu bütçenin içerisinde kalamadık. Avrupa'dayken okey Avrupa çok pahalıydı. Avrupa'dan çıktık malzeme almak gerekti. Şimdi buraya Karayiplere geldik. Karayipler bir pahalı oldu. Cape gittik. Hiçbir şeyin ortasında bir ada ama marinaya çok girmek zorunda kaldık. Yani her zaman bu bütçenin üzerine çıkmak için bir sebep oldu. Biz Türkiye'den Temmuz'un başında çıktık. Temmuz, Ağustos ve Eylül ayının büyük bir kısmını Akdeniz'de geçirdik. Şimdi bu harcamalara baktığım zaman karşılaştırmalı olarak özellikle Temmuz ayında tabi biraz bayramda arkadaşlarla beraber çıkmış olmanın da etkisi var. Restoranlarda yani yeme içmede bayağı bir para harcamışız. Ne zaman ki artık yavaş yavaş Cebeli Tarık'tan çıkıp aşağıya Kanaryalara inmişiz. O zaman restoranlara verdiğimiz oran çok düşmüş. Çok düşmüşten kastım Temmuz ayında neredeyse paramızın yarısını en iyi ihtimalle %30'unu restoranlara harcamışken Ekim ayında restoranların bütçemizdeki payı %8,5'a düşmüş ama bakım maliyetleri ve özellikle marina tutarları girmiş. Şubat itibariyle artık Karayipler'deyiz. Burada denklem tamamen değişiyor. Karayipler'de hem bakım maliyetleri düşüyor, marina maliyetleri tamamen ortadan kalkıyor. Ama bu sefer de yiyecek çok pahalı olmaya başlıyor. Harcamalarımızın %40'ı hemen hemen her ay Şubat'tan itibaren yiyecek alışverişine gidiyor. Şimdi Karayipler'de kasırga sezonuna yaklaşırken yavaş yavaş güneye iniyoruz. Güneye inerken St. Vincent ve Grenadin'lerin Bequia diye bir adasındayız. Bu adada Deniz'le ve Cipsi teknesiyle Derya ve Orhan'la beraberiz. Hazır fırsat bu fırsat. Geçen ay bu bütçeyi tutturmuşken dedik ki onlarla da bir araya gelelim. Bakalım onlar ne yapıyorlar. 3 farklı tekne var ortada. Tekneler farklı olduğu için gereksinimler de farklı. Yaşlarımız da birbirinden farklı. Bakalım bütün bu değişkenler bütçeyi tutturmak konusunda bir fark yaratıyor mu, yaratmıyor mu? Onu görelim dedim. Kalktık teknelere gittik. Tek tek herkese sorduk. Ne kadar para harcıyorlarmış? Neye harcıyorlarmış? En büyük masraf kalemleri neymiş? Bütçelerini tutturuyorlar mıymış? Tutturamıyorlar mıymış?
gidiyorduk diyorum. Nereye doğru? Açığa doğru. 48 saattir başımıza bir şey gelmemişti. Ha? Evet. Sana gidiyoruz sana. Çekim Sana, yapacağız sana. ya. Bana gidiyor. Video yapacağız ya. 15-20 dakika yapalım hadi. Yürü yürü hadi, toplama, boş ver. Olduğu gibi kalsın. Azıcık toplayayım ya. Toplama çekiyorum. Zaten toplu senin teknenin içi. O kadar değil. Dur ya, yeniden çek. Orada ne var? Tuvalet var. Çok güzel. Ne güzel tuvalet değil mi? Güzel. Ya ama dur ya, gayet bir derli toplu. Dur bir daha çek ya. Niye çekemem? Ya kase falan var şimdi. Kaseyi kim görecek? Ama bunları Ya. koyacağım tabii şimdi, yalvardığını falan bir daha çektiğini. Ya Aa. Burası baş kamera. 9.6 metre boyunda, 31 foot. 1982 yılında doğmuş, yapılmış. Başka fractional rig, masthead değil. Atlantik'te iyi bir olay değil çünkü ana yelken dev gibi. Onu da biraz kontrol etmesi zor oluyor bazen. 100 litrelik su tankı var. Kesinlikle yeterli değil. Gözlerim yanıyor. Ama onun üzerinde 200 litrelik şeyler, bidonlar var. Bende su yapıcı yok. Bence su yapıcıya ihtiyacın yok buralardayken. Çünkü her tarafta su buluyorsun. Artık çok daha ucuza geliyor. Su yapıcı alsam bir sene daha çıkamazdım. Buz kübü yapıcı olsa çok mutlu olurdum. Keşke alsaydım. Pişman oldum. Isıtıcı var. Isıtıcı var. Ebersperşer ya. Başka ne? Gazımız var. Gazlı böyle. Uzaktan kumandalı gaz tüpleri dışarıda duruyor. İçeride değil. Ya da AIS ekranımız. Neden ısıtıcı var sende? Norveç'te yaşıyordum da ondan. Dışarısı böyle eksi 17 dereceye kadar düşüyordu. Sonra böyle ayaklarım donuyordu. Çok üşüdüğümde biraz şınav çekiyordum, ısınıyordum, oluyordu. Ya da çay may yapıyordum. İçerisi ısınıyordu. Pizza yapınca zaten içerisi 50 derece oluyor. Süper. Türkiye'de büyüdüm. Norveç'te doğdum. Türkiye taşındı aile. Bunu sallamayayım etrafta değil mi? Ondan sonra 18 sene orada yaşadım işte. Türkiye'de büyüdüm. Sonra Norveç'e taşındım. 2011 senesinde. O zamandan beri Norveç'te yaşıyordum. Taş kenarında oturuyorduk kız arkadaşla. Ex. Ondan sonra dedim hadi tekne alalım. Dalga geçiyordum. Sonra fiyatlara baktım. İkinci el böyle ufak yelkenler falan acayip ucuzdu. Arabayı sattım. Kaç? 3000 euroya güzel bir tekne aldım böyle ufak 25 foot boyunda. Onunla yelken yapmayı öğrendim. Hata yapa süper oldu. Eski 25 fitlik tekneye taşındım. Korona falan başladı. Ondan sonra bir yarım sene para biriktirdim. Teknede yaşarken tabii kira falan ödemiyorsun. Ondan sonra biraz borç aldım. Sonra bu tekneyi aldım. Sonra 2 sene bu teknede yaşadım. 2 kış boyunca. Para biriktirmek için. Ondan sonra çıktım. Yeni kız arkadaşlar. Bu tekneyi 9500 euroya aldım yaklaşık. Artı 5000 euro yaptım. Upgrade yaptım. Ben borçla tekne aldım. Tekneyi ödeyebilmek için de kira ödermiş gibi borcumu ödedim. Hızlı bir şekilde. Çünkü hem kira verip hem tekne alsam imkanı yok. Çökerdim yani. Benim motorda yok. Alternatör yok. Bolt vardı. Alternatörü tutan. O tamamen kırıldı. O eski boltu çıkartayım dedim. Delik açılmıştı o kırılan bolta. Çıkarma aleti de kırıldı içinde. Dedim boş ver. Ondan sonra lityum koydum 2 tane. 2 tane 100 amperlik. Artı 380 watt oranında bir güneş paneli var. Artı neredeyse teknede elektrik kullanan çok bir şey yok. Ondan Norveç'ten beri sadece güneş paneliyle şarj ettim. Burada ufak bir jeneratörüm var. Bunu sadece 2 defa mı ne kullandım? Aslında ihtiyacım yoktu ama bir sürü bilgisayar oyunu oynadım.
Hava kapalıydı böyle 3 gün boyunca. Ondan biraz jeneratör kullandım. O da 2 defa. Ondan sonra hiç kullanmadım. Karayipler'de hiç kullanmadım. 11.000 euro ile falan çıktı. Öyle bir şey. Yani ayda yaklaşık 1000 euro mu hesapladın harcayacağın para olarak? Aynen. Tuttu mu bu hesap? Tuttu. Bir sürü hata yaptım. Çok daha fazla para harcadım. Düşündüğümden. Yani kız arkadaşı biraz destek verdi. Ama genel olarak tuttu, evet. Olay şu ama bazı aylar daha pahalı oluyor. Bazı aylar daha ucuz oluyor. Ya bize her ay daha pahalı oluyor. Oy. Ama Biz beceremiyoruz çünkü bu işi. sizin tekne büyük ama. Daha fazla gideri oluyor. Etkisi var mıdır diyorsun? Var. Küçük tekne her şey daha ucuz. Her şey daha ufak. Bir parça değiştiriyorsun. Büyük tekneler oranla çok daha şey oluyor, az oluyor. Benzine, dizele falan neredeyse hiçbir şey gitmiyor. En çok yemeğe gidiyor. Özellikle taze yemek almak çok pahalı oluyor. Restoranlara neredeyse hiçbir zaman gitmiyorum. Çok nadir. Başlangıçta yedek parçalar diyeyim. Çünkü hazır sanıyorsun. Yok, hazır değildim de. Hazır olmadan çıktım. Onu al, bunu al. Marinadan falan. Pahalıya geliyor. Özellikle Avrupa'da pahalıydı. Çünkü bir sürü yer vardı. Çaba atamadığımız. Marina'ya girdik, onlar pahalıya geldi. Bu işi şimdi bu tecrübeyle bu işi daha ucuza yapabilir miyiz? Kesinlikle. Kesinlikle. En çok Avrupa'da para harcadım dediğim gibi. Fransa'nın bazı kıyılarında yani çapa atamazsın. Öyle yerler vardı. İşte Marina'ya günde 25 euro falan ödüyorduk. Hatta 30 euroya falan da çıkıyordu. Bizim için fazla o. Las Palmas'a geldiğimizde işte bir sürü alet edevat aldık. Bir sürü yemek aldık. Orada bayağı para gitti. Karayipler'e geldikten sonra her şeyi çok ucuza yaptık. Çünkü burada bir kere bile marinaya gitmedik. 0. Karayipler'e hani gelirsin 2 hafta için. Bir sürü para verirsin. 2 haftada hiçbir şey görmüyorsun. Başkaları backpacking yapıyor. Onlar da memnun. Ben de memnunum da yani. Asıl özgürlüğü kendin teknen varsa yaşayabiliyorsun. Ben öyle söyleyeyim. Ya bana göre öyle. Herkese göre değişir. Vay! Efendim? Ömer! Geliyor! Hala ıstakoz yemedim ben. Ah kuzum. Istakoz yemedim hala. Vallahi içimde kaldı ya. Ne kadar kaldı ki? 1000 euro falan kaldı. Ama uçak biletlerimi falan her şeyi aldım. O son 1000 euroyu işte tekneyi Dubai'ye koymayı falan bırakacağım. Sonra eve gideceğim. Bir ay sonra eve dönüyorum. Ondan sonra bir ay içinde tekneyi satmaya çalışacağım şimdi. Planımı değiştirdim. Yani seneye de gelecektim. Ondan sonra vazgeçtim. Arkadaş, aile falan özlüyor insan, ne yapayım. Artı evlendim. Yeteri kadar evlendim. Mutluyum. Şimdi döneceğim. Kesinlikle. Her şeydeydi. Yani tura başlamadan önce her şeyden, işten falan her şeyden tamamen bıkmıştım. Yani hiçbir şeye motivasyon yok. 0. Şimdi iyiyim. Geri döneceğim, dolaşacağım Norveç falan. Süper olacak. Biz karar verdik. Aylık 1000 euro yeter. 1000 euro yeter. Aylık 1000 euro yeter. Okay. Biz yapamıyoruz. Niye? Dikkat etmediğimiz için. Mi? Biraz da tekne büyük olduğu için belki. Bence. Olabilir. Tamam. Bir sürü Bu da yedek kabul. parça alıyorsunuz falan. Biraz şansa bağlı iş. Her şey bozulmaya başlarsa o zaman tabii ki daha çok alabiliyorsun. Evet. Ama mazota hiç para vermiyorsun. Elde var Neredeyse vermiyorum. Evet. Dışarıda yemek yememen gerekiyor. En Kesinlikle. pahalısı o. Evet, en pahalısı o. Yani restorana gitmek. Yani bara bile gidip içki içebilirsin. O da okey. Ya o da çok Ama aşırı pahalı değil de yani. asla yemek işine girmeyeceksin Yo. yani dışarıda. Eğer ben gezgin olacağım ve ayda 1000 euro ile bu işi halledeceğim diyorsan kesinlikle dışarıda yemek yememek gerekiyor. Ya ayda 1000 euro da harcamıyorsun bazen. Her şey yoluna giderse. Derse. Hiçbir şey bozulmazsa çok daha az harcarsın. Evet. Ama genelde bozuluyor. Yani bir şey bozulmazsa da o ay mutlaka marj var diye işte yapmak istediğin bir şeyi yapıyorsun. Almak Yani. istediğin bir şeyi alıyorsun. Ya da ne de olsa bu ay çok iyi gidiyordum. Dur şurada bir içki içeyim diyorsun maalesef. Onun için Oluyor. o illa bir geliyor yani bile. Yani aşırı disiplinliysen bayağı ucuza yapabilirsin bu olayı. Öyle Evet. söyleyeyim. Ve tekne şart. Evet, Tekne teknesiz çok daha ucuza gezebilirsin ama keyfi aynı değil. Hele ki deniz kenarı yerlerde, böyle adalarda. Belki Güney Amerika'nın içlerini geziyor olsan. Evet, backpacking olur. Gideceğin yere de bağlı. Yani gideceğin yere bağlı, ne istediğine bağlı. Öyle söyleyeyim. Sen hiç backpacking yaptın mı? Yok. Hiç. Ben çalıştım sürekli. Ah Eşek ya. yazık bana.
oldu? Niye direkt çektin? Motor gene su koyuvermiş. Hayır ama hemen geldi vallahi. Tam denk geldi yani. Başak bana dedi ki Sen biraz sabotaj- sürükleniyoruz dedi. Aha dedi sonra deniz geliyor dedi. Tekne alüminyum tekne, 20 yıllık. Yaklaşık 12,5 metre kadar boyu. Büyük özelliği salmasının ve dümeninin katlanabilir olması. Çok daha sığ sulara girebilmek için. Onun dışında her şeyimiz eski. Biz de sizinle aynı dertten muzdaripiz. Sürekli tamirat, sürekli onarım, yeni parça. Bütçede herhalde en çok yeri o bütçe. Biz en ucuz yolun bu olduğunu düşündük. Bize öyle bilgi verdiler. Daha doğrusu Öyle öyle bir düşünüyorum. bir bakacağız. Dünyayı gezmenin en ucuz yolu tekneyle olmak. Sana da mı öyle söylediler? Bana da öyle söylemişlerdi, kandırmışlar. Zaten emekliyim. Yetiyor mu emekli maaşı buralarda gezmeye? Yok, bir bütçe ayırdık. Emekli maaşı tabii ki bu işe yetmez diye düşünüyoruz. Doktordum, devlet memuruyum. Emekli devlet memuruyum. Devletten emekliyim. Onun dışında bir de tabii bir evim vardı, onu sattım. Onun bir kısmıyla tekneye aldım, bir kısmını da bu seyahat için fon olarak ayırdım. Dönüşte ne yiyeceğiz, ne içeceğiz kimse bilmiyor. O kısmı muamma. Ama ekstra bir şey çıkmazsa yeter herhalde ya. Ama yalnızca burası da değil, işte çoluk çocuk da var. Ha, Onların da o. bazı Tamam, masrafları o zaman oluyor. tabii ki. Evet. Sende de var mı çoluk çocuk? Bende de var vallahi ya. Birini okuttum ben özel okulda. Yenisi de yeni üniversiteye giren kızım da tam burslu girdi. Abisine de kredi kartlarını öde kardeşinin dedim. Öyle yola çıktım. Doğru yolu bulmuş. Şimdilik iyi gidiyor valla 7-8 aydır. Benden bir şey isteyen yok en azından. Darısı başımıza. Bu tekneyi aldıktan sonra çok masraf yaptınız mı hazırlamak için? Aslında çok masraf yapmadık diyebiliriz. Bazı gereksiz ve acemilikten doğan masraflar yaptık. Onları da öğrenme, eğitim ücreti olarak kabul ediyoruz. Acemiliği sineye çekiyoruz. Acemiliğin cezası olarak. Okuduğumuz kitaplardan, işte seyrettiğimiz videolardan anladığımız $1500 civarında aylık bir harcamamız olacak gibi diye düşündük. Rahat et. Yani evet. 2-3 yıl. Sen de mi öyle düşündün? Valla ben $1000'a inebilmeyi tahayyül ettim ama bir türlü inemedik işte yani. Siz 1500'ü 1500 tutturdunuz altına mu? bile. Rahat etmek için dediği doğru. Biz o 1500'ün altına ineriz diye ben düşündüm yani. Ama tabii bu arada dünyada enflasyon oldu %10. 2 sene geçti. 2 senede fiyatlar %20 arttı. Yani o $1000 herhalde 1200-1300'e çıkarmak lazım. Sence biz niye bu bir türlü $1000'da, biz $1500'da bile kalamıyoruz neredeyse ya? Yani valla elimizden geleni yapıyoruz. Alkol masraflarını minimuma indirdik. Sadece Romumuzu kendimiz yapacağız. rom punch içiyoruz. Yani birayı bıraktık, rakı istemiyoruz artık eşten dosttan. Viski almıyoruz. Kuru yemiş yok hayatımızda. Benim bütün büyük masraflarım bunlardı. Ben bunları kıstım. Demek sorun sende, bende değil yani. Burada mesela en büyük masraf gözümüzde büyüyen şey yiyecek gibi buralarda. Karayipler'de. Herkes aynı şeyi Ama söylüyor. Kolombiya tarafındaki arkadaşlardan aldığımız haberler yeme, içme, pazar özellikle çok ucuz. Onun için hani bizi korkutan şey başımıza büyük arızaların gelmesi. Dışarıda yemek yiyor musunuz? Oya buradan alacağız. Çok nadir. Çoğunlukla biz alışveriş yapıp teknede bir şeyler hazırlıyoruz. Ve teknede yiyoruz. Çünkü maliyeti uygun olan şeyin bu olduğunu fark ettik. Herkes gibi. Ama daha uygun fiyatlı olacağını düşündüğümüz mesela balık gibi, deniz ürünleri gibi şeyler ucuz değil aslında. Biz avlayabiliyorsak çok ucuz oluyor. Yani ben düşünüyordum ki işte aylık 1500'ü geçmezsek dolar olarak bu makul bir harcama olur ve bu bütçeyi ayırabiliriz. Eğer dünya gezmek istiyorsan ya da bu bölgelere gelmek istiyorsan karadan bu işi yapabilmenin tabii ki yolları vardır. Ama bu kadar rahat ve keyifli, bu kadar serbest gezebileceklerini çok sanmıyorum insanların. Eğer hani milyarderler değilse konu ki biz onlardan değiliz. Bizim için en pratik çözüm galiba. Yani sonuçta siz ayda şu an $1500 mı harcıyorsunuz?
Yaklaşık değil mi? 1500 dolara yakın bir maliyetimiz oluyor. Yani ama hiç böyle Aydan aya masrafımız biraz olmadı. değişebiliyor da. Tekne bakım masrafı yapmadık. Yani tekneyi karaya almadık, boyamadık, yakıt almadık. Onlar da girerse işin içine o 1500'ü geçeriz bence. Ben onun için 1500'den fazla izledim. Özellikle tek başımayken birinin altında Tek başına meselesini konuşacaktık. Ömer araya girdi. Tek başına yani tek başınayken özellikle dedi ve sonra benim aklıma geldi. Gerçekten bir kişi olmakla teknede 2 kişi olmak arasında buralarda yiyecek özellikle çok Herhalde pahalı canım, olduğu yumurta için fark pişiriyor, var. her gün bir tane yumurta yiyorsun. Bir günde yemeyeyim demiyorsun yani. ama yok yani. 30 gün 30 euro yani. Yani bir tane mi diyorsun Bir dakika o sen? zaman Çok da az yani çok basit şeyler yiyorum. Ben her gün aynı şeyi bir hafta boyunca yerim, sorun yok. Kız Biz de arkadaş yiyoruz yapamıyor yavrum bunu. zaten. Biz her gün değişik bir şey yemiyoruz ki. Ay kız arkadaşım yapamıyordu. Patlıcanlı makarna, Ya onu diyorum. kabaklı makarna, yoğurtlu makarna, ton balıklı makarna. Hep makarna. Ana fikri bence de makarna öyle. gibi sanki. Yani tek başımayken hep aynı şeyi yiyorum. Kız arkadaş yapamıyordu onu. Sürekli gidip O meyve ne sebze istiyor? alıyordu. Ha meyve sebze. Sürekli Meyve yeni sebze şey de alıyoruz. çok Yani pahalı. çok pahalıya geliyordu. Şimdi tek başıma rahatım, bir sürü param var. Gidip ıstakoz yiyeceğim bugün. Boş ver. 2 katına mı çıkarır fiyatı 2 kişinin? Yok, 2 katın değil, Mutfak masrafı. 1,5 derdim. yani 2'ye çıkarır ya bence çıkarır. 2'yi çıkarır mı? temel masraf şu ana kadar mutfak olduğuna göre çıkarır. Ya, o da Yani 2 kişiysen 2 katı masraf oluyor Tabii, öyle tabii. mi? Yo, açlık sınırı 4 kişilik bir ailede 10 küsür bin liraya gelmiş. Yoksulluk sınırı da 34 bin liraya gelmiş. 34 bin lira dediğin 1500 dolar zaten. Yoksul gibi yaşadığın zaman 1500 dolar. Sizce biz burada yoksul gibi yaşıyor muyuz? Valla pek yaşıyoruz denilemez. Bence de.